Merhaba, Bitki Günlüğü'me hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Yapışkan otu ya da Latince adıyla Galium aparine, kök boyasıgiller yani Rubiaceae ailesinden 600'den fazla türü içeren Galium cinsinin en yaygın görülen tek yıllık bir üyesidir. Bitkinin adı Yunan dilinde süt anlamına gelen gala sözcüğünden gelirken, soyadı ise Latince yapışan veya tutunan anlamındadır. Bitki üzerindeki çengel biçimli tüyler sayesinde dokunduğu her şeye tutunma eğilimi gösterdiğinden ona bu isim verilmiştir. Türkçe'de kaz otu ya da tutkal otu isimleriyle de tanınır. Yapışkan otu Kuzey Yarımküre'ye özgü bir bitki türü olarak ılıman iklimlerde yarı gölgeli alanlar, nemli tarlalar, orman açıklıkları ya da yol kenarlarında doğal halde yetişir. Sürünücü ya da sarılıcı formda otsu bir bitkidir. Yapışkan otu ilk defa İstanbul'daki şehir ormanlarında yaptığım yürüyüşlerde dikkatimi çekmişti. Ama o zamanlar kendisini tanımıyordum. Nemli, humuslu ve hafif asitli orman toprağını seven bitki bilimsel literatüre 18. yüzyılda girmiştir. Ancak yapışkan otunun halk arasında kullanımı binlerce yıl öncesine uzanır. Yapışkan otu ince uzun mızraksı, dairesel dizilimi yapraklara, tüylü ve köşeli bir gövdeye ve küçük ve belirgin olmayan çiçeklere sahiptir. Bitki çiçeklerini Nisan ve Temmuz ayları arasında sergiler ve bu çiçekler küçük sinekler ve böcekler tarafından tozlaştırılır. Bitki tohumlarını Ağustos sonuna kadar olgunlaştırır. Bitkinin tohumları da tıpkı gövdesi gibi insan ve hayvanlara tutunmasını sağlayan çengel tüylerle kaplıdır ve bitki doğada bu şekilde yayılır. Bu tohumlar doğada vakit geçirmeyi seven kamp meraklıları tarafından toplanıp kavrularak tamamen doğal bir tür kahvede yapılabilir. Özellikle kazlar ve bazı göçmen kuş türleri de yapışkan otunun tohumlarını tüketmeyi severler ve bitkinin tohumları bu sayede uzak ülkelere de seyahat eder. Bitkinin yaprakları ise geyik ve tavşanların yemeği sevdiği bir besindir. Yapışkan otu zehirli olmadığından genç sürgün ve sapları güvenle tüketilebilir. Yapraklarından sağlıklı bir detoks çayı demleyebilirsiniz. Genç sürgünlerini de dilerseniz haşlayıp kavurabilir ya da çorbalarınıza ekleyebilirsiniz. Ve az önce belirttiğim gibi kurutulup kavrulmuş tohumlarından kahve de yapabilirsiniz. Sevgili bitki dostlarıma hemen yapışkan otuyla ilgili hazırlayabilecekleri lezzetli bir çorba tarifleri vereyim. Çorba için gerekli malzemeler şu şekilde. Yol kenarı olmayan bir konumdan toplayacağınız yapışkan otu sürgünleri, ıspanak veya pazı yaprakları, soğan, sarımsak, zeytinyağı, tuz ve karabiber. Öncelikle soğan ve sarımsak ince ince doğranıp zeytinyağında kavrulur. Ardından yapışkan otları ve diğer yeşillikler doğranarak eklenir. Yeşilliklerin rengi koyulaşınca istenen kıvama göre kaynar su eklenerek 15 dakika kadar pişirilir. En son tuzu ve biberini de ekledikten sonra dilerseniz çorbanızı blenderdan geçirerek servis edebilirsiniz. Yapışkan otu lenfatik sistemi arındırıcıdır, yani kanı temizler ve zararlı mikroorganizmaları filtreler. İdrar söktürücü, kansere karşı koruyucu ve bağışıklığı destekleyici bir etkisi vardır. Akne sorunu yaşayanlar ya da %100 doğal bir cilt toniği arayanlar yapışkan otunun kaynatılmış suyunu kullanabilirler. Bitki geleneksel tıpta tümörleri küçültmek, idrar yolları hastalıklarını tedavi etmek ve lenfatik drenaj için kullanılmıştır. Bitki artık günümüzde plasebo etkileri nedeniyle ciddiye alınmayan homeopati adı verilen alternatif tıp tekniklerinde de tentür olarak kullanılır. Tentür kısaca bitkinin alkolde bekletilmesiyle elde edilir ve homeopatide güzel avrat otu, arı veya akrep zehri ve arsenik gibi birçok zehirli madde aşırı ölçüde seyreltilerek kullanılır. Yapışkan otunu bahçenizde yetiştirmek isterseniz tohumlarını toplayıp sonbaharda bahçe toprağınıza ekebilirsiniz. Yarı gölgeli ve nemli konumlarda yetiştireceğiniz bu otu zaman zaman hasat ederek de kolayca kontrol altında tutabilirsiniz. Fakat eğer doğayla iç içe yaşıyorsanız buna gerek yoktur. Çünkü dilerseniz kolaylıkla bulabileceğiniz ve doğadan toplayabileceğiniz bir yaban otudur. Yapışkan otunu kışın da çorba ve sebze yemeklerinizde kullanmak için dilerseniz asıp kurutarak saklayabilirsiniz. Yapışkan otu Orta Çağ'da kötü ruhları uzak tutmak için evlerin kapılarının üzerine asılırdı. Yaban kazlarının sevdiği bir bitki olduğundan yapışkan otu kazların göç mevsiminde habercisi, bereket ve şans getirici olarak tanınırdı. İlkbahardaki göçleri sırasında hep aynı tarlalara uğrayan kazlar hem bu bitkiyle beslenir hem de tarlalara bereket getirirlerdi. İnanışa göre kazlar o yol üzerinden uçup da bir tarlaya uğramazsa o tarla sahiplerinin aynı yıl hastalık ya da bir uğursuzlukla karşılaşacağına inanılırdı. Dolayısıyla yapışkan otu için kazları seven ve onlarla iyi geçinmek isteyenlerin özellikle tanıması gereken bir bitkidir diyebiliriz. Eski bir İngiliz çocuk oyununda ise yapışkan otu rakip oyunculardan kimin sırtına yapışırsa o kişi oyunu kaybederdi.
Bitki aynı zamanda büyücülükte arındırma ve büyü bağlarını çözme işlemlerinde kullanılan bitkilerdendir. Yapışkanlığı nedeniyle kişileri bir araya getirmek ya da istenmeyen birinden kurtulmak amaçlı ritüellerde kullanılmıştır. Bitki ayrıca çiçeklerin dilinde ise senden kopamıyorum ya da senden ayrılmam imkansız gibi saplantılı bir anlama sahiptir. Rüyanızda yapışkan otu görmek ise istenmeyen bir durum veya kişiden isteseniz de kurtulamayacağınıza işaret eder. Arınma ve sağlık temalarından ötürü Başak Burcu ile ilişkilendirilen bitkinin Merkür gezegeninin etkisinde olduğunu inanılır.